Misafir ev sahibinin eşeğidir. Bu sözler Putin'in 2024 seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Çin ziyareti sırasında Lavrov tarafından söylendi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un dikkat çeken sözleri ziyaretin önemini ve iki ülke arasındaki ilişkileri aslında gözler önüne serdi. Lavrov'un eşek tanımlaması derin bir diplomatik alt metin taşıyor. Lavrov'un çok tartışılan bu sözü Rusya'nın yaşadığı ekonomik yaptırımlar ve uluslararası izolasyonun sonucu olarak Çin'e olan bağımlılığını da dolaylı olarak kabul ettiğini gösteriyor. Uluslararası tecrit altında kalan Rusya ekonomik olarak zorlu bir mücadele veriyor. Olimpiyatlardan dışlanması, Gazprom'un devlet bütçesine katkısının neredeyse sıfırlanması ve büyük satış kayıpları vermesi gibi sorunlarla yüzleşen ülke nasıl bir yol izleyecek? Bu videoda Rusya'nın karşılaştığı bu büyük zorluklara 10 başlıkta cevap arayacağız. Daha fazla içerik ve detaylı analizler için haberin sosyal medyası olan GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olun ve Türk dünyasındaki gelişmeleri bizimle takip edin. Gazprom, Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden biri. Küresel enerji piyasasında da enerji dünyasının nabzını elinde tutuyordu. Bir zamanlar enerji sektörünün egemen oyuncusu olan Gazprom, neden şu anda satış kayıpları veriyor? Gazprom'un akıbeti üzerindeki belirsizlik bulutları giderek yoğunlaşıyor. Bu enerji şirketi 1989 yılında SSCB Gaz Endüstrisi Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasıyla kuruldu. İlk kurulduğu yıllarda Rus hükümetinin kontrolünde bir kamu şirketiydi. Şirket 1990'ların başında özelleştirildi. Ancak devlet kontrol hisselerini elinde tutmaya devam etti. Gazprom, Rusya'nın ekonomisini ayakta tutuyor ve enerji politikası için kritik bir öneme sahip. Ülkenin doğal gaz rezervlerinin %70'ine sahip olan şirket, Kırım'ın ilhakından önce Rusya'nın toplam doğal gaz üretiminin %80'ini gerçekleştiriyordu. Peki Avrupa Birliği Rusya üzerinden doğal gaz ihtiyacını nasıl karşılıyor? Şirket Kuzey Akım, Nord Stream ve Yamal Avrupa gibi boru hatları aracılığıyla büyük miktarda doğal gazı Avrupa'ya taşıyor. Ancak başta İngiltere, Almanya ve Fransa, Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak için Norveç'in Equinor şirketiyle yapılan anlaşmaların sayısını gün geçtikçe artırıyor. Avrupa Birliği Gazprom üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ihracatını azalttı. Bu durum Rusya'nın ekonomisini etkiledi. Ülkenin kamu harcamaları kısıtlandı ve ekonomik büyüme geriledi. Gelin verilerle destekleyelim. 2022 yılında Rusya'nın ekonomik büyüme oranı %3 civarındayken 2024 yılında ekonomik büyüme oranı önemli ölçüde yavaşladı ve %1,5 civarında seyretti. Gazprom'un üretimi kısması özellikle özerk Türk Cumhuriyetlerini ekonomik çöküş anlamında etkiledi. Bütçe geliri %33,9 azaldı. Ülkenin döviz gelirlerinin azalması da Gazprom'un ülkedeki pazar payını düşürdü. 2022'de Gazprom'un doğal gaz satış gelirlerinde %30'a varan bir düşüş yaşandı. 2024 yılında ise bu rakam %50'ye yükseldi. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı ve 2022'de Ukrayna'yı işgali Batı ile ilişkilerini ciddi şekilde gerdi. Avrupa Birliği Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı ve enerji bağımlılığını azaltmak için alternatif enerji kaynakları arayışına girdi. Doğal olarak Rusya doğal gaz ihracatında gerileme yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Rusya ise enerji işbirliklerini artırarak alternatif pazar arayışına girdi. Gelin Rusya'nın Avrupa'ya ihraç ettiği doğal gaz açığını kapatmak için hangi pazarlara yöneldiğine bakalım. İlk olarak Çin. Rusya 2019 yılında faaliyete başlayan Sibirya'nın gücü boru hattıyla Rus gazını Çin'e taşımaya başladı. 2023 yılında ise Sibirya'nın gücü 2 boru hattının inşasına yönelik anlaşmaya varıldı. Türkiye. Rusya Rus gazını Türk Akım boru hattıyla Karadeniz üzerinden Türkiye'ye hem de Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya taşıyor. Bu durum Türkiye'yi transit ülke olarak ön plana çıkarıyor. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle Rusya için önemli doğal gaz tüketicisi ve transit ülke konumunda. Rusya, Türkiye'ye ödeme ertelemesi yaparak Türkiye'yi enerji bağımlılığı üzerinden kendisine yakın tutmayı amaçlıyor. Azerbaycan. Rusya, Azerbaycan'ın doğal gaz altyapısını ve enerji politikalarını kullanarak kendi enerji çıkarlarını korumaya çalışıyor. Hazar Denizi üzerinde yaptığı enerji taşımacılığıyla doğal gaz ihracatını artırıyor. TANAP ve TAP projeleri, Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyan önemli altyapı projeleridir. Bu boru hatları Rusya'nın enerji
enerji ihracat stratejisine dolaylı olarak katkı sağlıyor. Yani Rusya Avrupa'daki açığını Azerbaycan rotası üzerinden kapatmaya çalışıyor. Bilindiği üzere sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG'nin de Rusya enerji ticaretinde önemi büyük. LNG doğalgazın sıvılaştırılarak taşınması anlamına geliyor ve bu da enerji kaynaklarının daha esnek bir şekilde depolanmasını ve taşınmasını sağlıyor. Aynı zamanda karbon salımını da azaltmaya yardımcı oluyor. Rusya LNG ticaretini artırarak kaybettiği doğalgaz açığını kapatmakta ısrarcı. Rusya'da LNG'nin üretim ve pazarlanması Novatek şirketiyle gerçekleştiriliyor. Gazprom gibi Novatek de üretim kapasitesini azalttı. LNG projelerinin teknolojiye erişim kısıtlamaları nedeniyle 2035 yılına kadar askıya alınması da Novatek şirketinin satışlarını önemli derecede düşürdü. Rusya ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalsa da Türkistan'ın zengin doğal kaynaklarını kullanarak ekonomik gücünü sürdürmeye devam ediyor. Türkistan coğrafyasında bulunan doğalgaz ve petrol gibi enerji yataklarının kontrolü de anlaşılacağı üzere Rusya'nın kontrolündedir. Rusya bu devletlerle önemli doğalgaz ve petrol anlaşmaları imzalıyor. Aynı zamanda enerji santralleri ve doğalgaz boru hatları gibi altyapı projelerine de yatırımlar yapıyor. Gelin bu fikirleri destekleyecek verilere göz atalım. Kırgızistan doğalgaz rezervleri açısından oldukça sınırlı bir kapasiteye sahip ve büyük ölçüde doğalgaz ithalatına bağımlıdır. Rusya, Kırgızistan'ın doğalgaz sektöründe önemli bir kontrol sahibi. 2014 yılında Gazprom, Kırgızistan'ın ulusal doğalgaz şirketi Kırgızgaz'ın %100 hissesini sembolik bir fiyatla $1 satın aldı. Bu anlaşma Gazprom'un Kırgızistan'daki doğalgaz altyapısı ve tedarik zinciri üzerinde tam kontrol sağlamasına sebep oldu. Türkmenistan, Daşoğuz ve Meri, Türkmenistan'ın en önemli doğalgaz yataklarıdır. Rusya kendi enerji ihtiyaçları için bu rezervleri kullanıyor. Türkmenistan doğalgazını çok düşük fiyatlara tedarik ediyor ve Türkmenistan'ın enerji politikasını bağımlı hale getiriyor. BP'nin 2021 İstatistiksel Enerji Görünümü raporuna göre Türkmenistan dünya doğalgaz rezervleri sıralamasında 4. sırada. Ancak Türkmenistan'ın ekonomik büyümesi doğalgaz rezervlerine rağmen sınırlı kalıyor. Özbekistan. Rusya, Özbekistan'dan düşük fiyatlara satın aldığı doğalgazı daha yüksek fiyatlarla diğer ülkelere ihraç ediyor. Bu yeniden satıştan elde ettiği kar Rusya için önemli bir gelir kaynağı. Özellikle Asya pazarına taşıdığı bu doğalgaz sayesinde transit ve nakliye ücretlerinden de önemli gelir elde ediyor. 2023 yılında Gazprom, Özbek doğalgazını ortalama $100-120 satın aldığı rapor edildi. Bu fiyatlar uluslararası piyasa fiyatlarının oldukça altında. Özbekistan hem de Trans-Hazar boru hattı bağlamında da Rusya için önem arz ediyor. Çünkü Rusya, Özbekistan gazını Hazar Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyarak ekonomik çıkar sağlayacak. Kazakistan'ın Tengiz sahası dünya çapında önemli bir petrol ve doğalgaz kaynağıdır. Tengiz sahasından çıkarılan petrol ve doğalgazın büyük bir kısmı Hazar boru hattı konsorsiyumu aracılığıyla Rusya'nın Novorossiysk limanına taşınıyor. Hazar boru hattı konsorsiyumunun en önemli hissedarı Rusya'nın Transneft şirketidir. Lukoil'in Tengiz-Chevroil konsorsiyumundaki varlığı Rusya'nın sahadan elde ettiği gelirlerden doğrudan faydalandığı anlamına geliyor. Gazprom'un Kazakistan'ın ulusal enerji şirketi Kazmuraygas'la yaptığı ortaklık ve yatırım anlaşmaları da Rusya'nın Kazakistan'daki doğalgaz üretim ve ihracatını kontrol altında tutmasına olanak sağlıyor. Rusya'nın sınırlarının bitebileceği bir nokta yok. Putin'in emperyalist vizyonu şu çarpıcı sözlerde gizli. Putin'in genişleme politikasının temel stratejisi enerji sektörüne ve altyapı projelerine yaptığı yatırımlardır. Özellikle Batı Sibirya'da yeni doğalgaz sahalarına yatırımlar yaptı. Putin bu adımla enerji kaynaklarını jeopolitik bir silah olarak kullanmayı amaçlıyor. Karadeniz ve Hazar Denizi kıyılarındaki limanlara yapılan yatırımlar, Novorossiysk limanında genişleme çalışmaları, Rusya'nın Karadeniz üzerinden enerji ve mal ticaretini artırmayı hedefliyor. Ayrıca Vladivostok limanında yeni lojistik merkezlerin inşası Asya pazarlarına daha etkin ulaşımı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Dış politikada önemli bir hedefi ise eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle olan ilişkileri güçlendirmektir.
Çin Cumhurbaşkanı Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesi çeşitli diplomatik mesajlar içeriyordu. Tartışılan konular arasında elbette Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'in Avrupa pazarında artan gücü, Rusya ile Çin arasındaki ticaret yer alıyordu. Çin, Rusya'nın ana ortaklarından birisi. Macron, Jinping'le görüşmesinden aylar öncesinde uluslararası düzeni istikrarsızlaştıran bir Rusya, Çin'in çıkarlarına uygun bir ortak olamaz. Bu nedenle dünyada barışı inşa etmek için Çin ile birlikte çalışmalıyız şeklindeki açıklaması Rus hükümetinde endişelere sebep oldu. Macron'la düzenlenen ortak basın toplantısında Jinping, Ukrayna krizine değinerek Çin'in ne bu savaşın yaratıcısı, ne tarafı ne de katılımcısı olduğunu, barışın sağlanmasına yönelik her zaman katkıda bulunduğunu belirtti. Rusya ile ekonomik işbirliğinin devam etmesi, Çin'in Rusya'ya askeri yardım sağladığı anlamına gelmemelidir açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'nın Çin'in katılımı olmadan askeri çabalarını sürdürmesinin zor olacağını söyledi. Ukrayna'yı desteklemek için şu an elimizdeki en radikal adımlardan biri Çin'i Rusya'nın askeri sanayi üslerini yeniden inşa etmesine engel olmaktır diye ABD yetkilisi açıklama verdi. İkili görüşmede Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bulunması da Kremlin'i oldukça rahatsız etti. Görüşmede jeopolitik sebepler nedeniyle Rus tatlısının menüden çıkarılması da medyada gündem oldu. Özellikle Batı medyası Macron'un bu siyasi hamlesini Rus tatlısının aniden menüden çıkarılmasını Rusya'nın uluslararası sahneden uzaklaştırılması anlamını taşıyor başlığıyla değerlendirdiler. Avrupa ve Amerika'nın Çin ile yakınlaşmaya çalışma çabaları Rusya'nın uluslararası toplumda yalnızlaştırılmasıyla ve küresel güç dengelerindeki rolünün kaybedilmesine sebep olacak. İki ülkenin yakınlaşmasının en belirgin göstergesi ticaret ve jeopolitik çıkarlardır. Çin sadece Rusya ile ticaret yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda yaptırımların atlatılmasına da yardımcı oluyor. Örneğin Pekin'in Arktik LNG-2'nin 100 milyonlarca avro değerinde Avrupa ekipman tedarikine yardım ettiği ortaya çıktı. Rusya ve Çin'de stratejik ortaklık, sınırsız dostluk tanımlamaları adı altında büyük ölçekli askeri tatbikatlar yapılıyor. Ancak Rusya, Çin'in Hindistan ve Vietnam'da zor ilişkileri olduğunun farkında. Güney Çin Denizi'nde bölgesel bir çatışma olduğunu ve Tayvan sorunları kapsamında nasıl yol alacağını da bilmiyor. Jinping, Macron'la görüşünden sonra Rusya ile Çin arasında olan ilişkiyi sınırsız dostluktan ziyade sadece dostluk diye tanımladı. Çin, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olan herkesle askeri tatbikatlar yürütüyor. Yakın zamanda İran da bu örgüte üye oldu. Çin'in Rusya ile askeri ittifakının temel nedeni İran ve Türkistan coğrafyasında askeri işbirliklerini artırarak ulusal güvenliği sağlamaktır. Çin, Ukrayna konusunda Rusya'ya destek veriyor. Moskova'nın Sovyetler döneminden bu yana en büyük askeri üssünün inşasına yardımcı oluyor. Çin şirketleri Rusya'ya balistik füze üretimini artıracak ekipman da sağlıyor. Çin ve Rus şirketlerinin birlikte insansız hava aracı üretmek için çalışmalar yaptığı da ortaya çıktı. Kuşak ve Yol projesi, Çin'in küresel etki alanını genişletmek için geliştirdiği devasa bir altyapı ve ekonomik girişimdir. Çin ile Avrasya ve Afrika'yı bağlayacak olan bu devasa projenin gerçekleşmesi için öncelikli olarak Avrasya'daki ulaşım ve enerji altyapılarının yenilenmesi ve yenilerinin inşa edilmesi gerekiyor. Rusya, Türkistan'daki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için 33 milyar dolar harcanması gerektiğini iddia ediyor. Bu miktar Orta Asya ülkelerinin tek başına karşılayabileceği bir rakam değil. Rusya ve Çin her ne kadar bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve yanıltıcı bilgiler vermeye çalışsalar da bu coğrafyalar Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda kullanılıyor. Çin ise borç tuzağı diplomasisiyle bu ülkeleri borç batağına sürüklüyor ve bu durum o ülkelerin Çin'e ekonomik bağımlılığını artırıyor. Özellikle Kazakistan, Çin'in ülke kaynaklarını ele geçirmesinden çok rahatsız. Tarım arazilerinin Çinli şirketlere kiralanması ve satılması planlarına karşı geniş bir halk muhalefeti oluşturuldu. Protestolar sırasında Kazak hükümetinin Çin ile yaptığı sınır anlaşmaları ve toprak meseleleri de yeniden gündeme geldi. Kırgızistan'da altın madenlerinin Çinli şirketlere devredilmesi de bu politikanın bir sonucudur. Ayrıca Çin Ulusal Petrol Şirketi Kazakistan'dan 1,3 milyar dolar karşılığında Uzen petrol yatağının %60'ını almıştır. Türkistan coğrafyası artık sadece Rusya'nın değil, hem de Çin'in arka bahçesine dönüşmüş durumda. Aslında ABD ve Avrupa'nın dayattığı ekonomik yaptırımlara karşı müttefik gibi görünseler de Çin ve Rusya özellikle Türkistan coğrafyasında birer rakiptirler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü Rusya-İran ilişkilerinde ve özellikle silah tedarik zincirinde önemli değişimlere yol açabilir. Yeni liderin Batı ile ilişkileri geliştirme eğiliminde olması Rusya'nın bölgedeki stratejik çıkarlarını zarara sokabilir. Reisi neden önemliydi? Çünkü Gazprom'un İran petrol ve gaz sektörüne 40 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Ayrıca Rusya'nın Basra Körfezi'ne kadar uzanan Kuzey-Güney ulaşım koridorunun tamamlanması amacıyla Rusya'nın Raşt-Astara demiryolunun inşası için de bir anlaşma imzalandı. Bunun yanı sıra İran'la Avrasya Ekonomik Birliği arasında tam ölçekli bir serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik de anlaşmaya varıldı. İran Rusya'ya makul miktarda insansız hava aracı ve başka ürünler sağlıyor. Mermiler, fişekler, vücut zırhları vesaire. Rusya Alabuga'da İran insansız hava araçlarının montajını kurdu. Yeni liderin kim olduğuna bakılmaksızın İran ve Rusya'nın aynı tarafta kalacağı öngörülüyor. Özellikle bu noktada her iki taraf için tehlike arz eden Güney Azerbaycan faktörü de çok önemli. Rusya geniş bir cephede operasyon yürütmenin lojistik zorluklarıyla karşı karşıya. Askeri tedarik zincirleri, Ukrayna'nın direnişi ve Batı'nın sağladığı ileri teknoloji silahlar Rusya'yı çıkmaza sokuyor. Rusya ekonomik büyüme ve gelir sağlamak için özerk Türk Cumhuriyetlerinde Yakutya'da, Buryatya'da maden arayışı içerisine girdi. Rusya'nın ihracat gelirinin önemli kısmını madencilik oluşturuyor. Bu bölgeden elde edilen altın, elmas ve diğer değerli metallerin ihracatı döviz rezervlerini artırsa da yerel halk için iş imkanları sağlanmıyor ve bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunmuyor. İşte bu durum kitlesel protestoları da beraberinde getiriyor. Yerel halk Rusya'nın yeni maden arayışına karşı tepki gösteriyor ve ekolojik dengenin bozulmasından endişe duyduklarını vurguluyorlar. Yakutlar ve Buryatlar kadim topraklarının Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline finans sağlamak için kullanılmasından rahatsızlar. Köleleştirilmiş Türklere özgürlük şiarlarıyla protestolar gün geçtikçe büyüyor ve bizler özgürlüğü elde edecek ve Rusya'ya bağımlı olmadan yaşayacağız şeklinde ifadeler protestocular tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Aslında ise Rusya'nın gerçek telaşının nedeni bambaşka. Gelin bunu harita üzerinden anlatalım. Rusya, Kazakistan ve Ukrayna arasında olan bölgeyi, yani Kuzey Kafkasya'yı elinden çıkarmak istemiyor. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan Hazar Denizi havzasındaki enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında köprü görevi gören ama en önemlisi Rusya için Karadeniz ve Hazar Denizi gibi sıcak denizlere açılan Kuzey Kafkasya, Rusya'nın yaşam kaynağı. Kuzey Kafkasya'nın kaybedilmesi demek aslında liman şehri olan Astrahan'ın da kaybedilmesi anlamına geliyor ve bu da Rusya için aslında trajedi demek. İşte bu bölgeleri elinde tutmak için yeni kaynaklar gerekli. Rusya bu kaynakları her zaman olduğu gibi özerk Türk Cumhuriyetlerinden sağlıyor. Savaşın ne kadar süreceği belirsiz. Ancak gerçek şu ki Rusya hem içte hem de dış politikada konumunu korumakta zorlanıyor. Sibirya'da bağımsızlık taleplerinin artması ve kitlesel protestoların başlaması Rusya'nın siyasi ve ekonomik dengelerini sarsacak potansiyele sahip. Eğer Sibirya bağımsızlığını kazanırsa Rusya için çok ciddi kayıplar yaşanabilir. Sibirya'nın bağımsızlığı Rusya için enerji kaynaklarının, stratejik askeri üslerin, madenlerin ve ekonomik gelirlerin kaybı anlamına gelir. Bu durum ülkenin ekonomik ve siyasi gücünün ciddi şekilde zayıflaması demektir. Sibirya halkları son çıkan kitlesel protestolarda bağımsızlık talep ettiklerini, bu coğrafyaların daha fazla Rusya tarafından kontrol edilmesine izin vermeyeceklerini ve Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalci savaştan dolayı Ukrayna halkı karşısında utandıklarını dile getirdiler. Rusya zor gücünü kullanarak Sibirya halklarını ve özel Türk Cumhuriyetlerinin vatandaşlarını Ukrayna savaşına sürüklüyor. Biz bu savaşa gitmek istemiyoruz. Putin'in işgalci politikasının bir parçası olmayı reddediyoruz. Kendi kaderimizi tayin etmek, geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Rusya'nın batısında yer alan ve Baltık devletleri olan Estonya ve Letonya ile sınır komşusu olan Pskov'da ekonomik zorluklar ve siyasi çalkantılar yaşanıyor. Avrupa Birliği ile olan sınır komşuluğu Rusya için stratejik bir öneme sahip. Hem askeri hem de ekonomik açıdan kritik bir konumdadır. Rusya'nın önemli askeri üslerine ev sahipliği yapması da bölgeye stratejik önem kazandırıyor. Bu üslerin kaybı Rusya'nın batıdaki savunma kapasitesinin kaybedilmesi demek. Geniş ormanları Rusya'nın inşaat sektöründe önemli bir rol oynuyor. Rusya Pskov sayesinde dünyanın en büyük ahşap ürünleri ihracatçılarından birisi. Pskov ve Sibirya yoğun
protestolarla sarsılıyor. Bu durum ulusal bütünlük ve gelecekteki istikrar açısından büyük bir endişe kaynağı. Sizce bu bölgelerdeki protestolar ve olası ayrılıklar Rusya'nın geleceğini nasıl şekillendirecek? Yorumlarda görüşelim. Misafir ev sahibinin eşeğidir. Bu sözler Putin'in 2024 seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Çin ziyareti sırasında Lavrov tarafından söylendi.